Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çiçek motifli clutch çanta yapımı anlatacağım arkadaşlar. Daha öncesinde hatırlarsanız ben çiçek motif yapmıştım. Orada da söylemiştim ben clutch çanta örmek istiyorum diye. Hem birleştirmeyi göstereceğim demiştim hem de çanta şeklinde yapmak isteyenler için bir fikir olur diye söylemiştim. Çok hoş, çok güzel olacak. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. 4 motiften yapacağız arkadaşlar. Etrafında 2 sıra gideceğim. Ama siz daha büyük olsun diyorsanız 8 motifte çalışabilirsiniz. E, 12 motifte çalışabilirsiniz. Size kalmış boyutuna bakarsınız arkadaşlar. Videonun sonunda ben santim olarak da size söyleyeceğim. Clutch çanta dedim. Şöyle elimize geçireceğiz. Sapı olacak arkadaşlar. Kol askılı değil. Elimize geçirdiğimiz çantalardan olacak. Renk olarak arkadaşlar ya da ip olarak ben şöyle elimde olan amigurumi iplerini değerlendireceğim. 4 tane çiçek olarak 4 renk kullanacağım. Pembe, mavi, kırmızı ve yeşil kullanacağım arkadaşlar çiçekleri. Zemin olarak da gri kullanacağım. Çiçeğin ortasını ve kenarlarında şöyle ten rengi ya da krem ipim var. Onu kullanacağım. Bir de elimde mor olsun istedim. Mor bu marka ipim yoktu arkadaşlar. Şöyle Nako pırlanta ile bir sıra etrafını gideceğim. Bu iplerim Alize Cotton Gold arkadaşlar. Bunlar da kartopunun e, amigurumi ipleri. Denk olsun arkadaşlar. Şöyle kalınlıklar aynı olsun, ona dikkat edin. Yoksa motifleriniz biri büyük biri küçük olabilir. Ona çok dikkat edin. Evet, sanki benim kırmızı ipimde biraz kalın duruyor. Tığ olarak ise 3 numara 2,20 milimetrelik tığla öreceğim. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel olacak inşallah. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortasındaki bölümü sarıda yapabilirsiniz. Bu şekilde ten rengi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sihirli halka yapacağım. Bu şekilde tutuyorum ipin ucunu. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Sol elimi alıyorum. Bu oluşan halkanın içine girip şöyle bir zincir çekiyorum. 8 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle arada çektirebilirsiniz. 7, 8 tane sık iğne yaptım. Şöyle ortadaki halkamı çektireyim biraz. Evet, 8 sık iğneden sonra mutlaka 8 tane yapın. Yaprakların denk gelmesi için. Şöyle ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen aynı yere girerek bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye giriyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye giriyorum. Trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci yapıyorum. Her sık iğneye 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak. Baştaki zincirle birlikte. 1, aynı yere 2. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 18 tane trabzanım oldu. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum ipimi. Birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle ortadaki sihirli halkamızı da iyice kapatalım arkadaşlar. Şöyle çektirelim. Kapattıktan sonra düğüm atacağım. Şöyle garantiye alalım. Bir düğüm daha atacağım. Tamamdır. Evet, şu ipimizi de nasıl saklayacağız onu da göstereyim. Şöyle şurada trabzanın arkasında tek tele girdim. Şöyle ilmeği aldım, buradan geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Evet. İplerin fazlasını keselim. Bu şekilde saklayabilirsiniz.
Evet, şimdi çiçeğimi yeşil yapmak istiyorum arkadaşlar. Yeşil rengimi alacağım. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Şöyle motifimi aldım. Şöyle bir tane trabzanın şöyle zincirin değil de bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği buradan geçirdim. 1 2 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapacağım. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Zincirde trabzan kabul ediyorum. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir bir trabzan atlıyorum ikinciye. 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atladım ikinci trabzanıma. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Arada bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Bu üçlü trabzanların 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olacak. Mutlaka 8 tane olacak kare şeklini alabilmesi için. Şöyle bir zincir çektikten sonra ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle burada bir zincir çekip ilmeğimi genişletiyorum. Bu ipimi burada bırakacağım. Aynı anda diğer rengimi de öreceğim. Gri ipimi aldım. Zemir rengi olarak gri ile öreceğim. Bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle öncesinden başlayalım. Bakın şuraya. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Yapabiliyorsanız buraya batıp 3 zincir çekip o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da tığınıza benim gibi dolayın. Şöyle tutuyorum. Buraya batıyorum bakın. Bu yeşilin arasında bir tanesini bir trabzana atlamıştık. Oraya girdim. Şöyle bu şekilde önden trabzan yapıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp 2 çektim. Sonra buradaki yeşilin zincirin altından girip ilmeği aldım. Diğer 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Böyle direkt trabzanla başlamış oluruz. Zincir güzel durmaz diye. Tekrar göstereyim isterseniz. Şöyle ne yaptık? Şöyle tığıma doladım, tutuyorum. Böyle 2 yeşil 3 trabzanların arasındaki bir trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra bu zincirin altından, yeşil zincirin altından girip ilmeği alıyorum. Sonra diğer ikisinin içinden geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, irice çekin. 2, 3. Eliniz sıkıysa 4 çekin. Tığıma doladım. Şöyle ilmeğim önde kalsın. Yine bakın buradaki zincire batacağım. Burada arada zincirim varmış. Ya da trabzan varsa sizin trabzanın tepesine batın. Şöyle buraya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra bu yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp o şekilde ikisinin içinden geçiyorum. Sonra şu ipimi arkaya aldım. İlmek önde. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Eliniz sıkıysa 4 çekin. Tığıma doladım. Sıradaki bakın buradaki aradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonrakinde bakın alttan zincirin altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Bu şekilde. 1 2 3 zincir. Tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. Bu iki üçlü yeşil trabzanların arasındaki trabzana girdim. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra zincirin altından girip ilmeği o şekilde alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Böyle 3 zincir. Evet, bu sıram bu şekilde ilerliyor. Böyle. Sonra 3 zincir.
Tığıma doladım. Aralarına önden bu şekilde trabzan yapıyorum. Sonra girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. 3 zincir. Sıranın sonuna şöyle şuraya kadar gelelim, sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 3 zincir çektim. Karşımda ilk yaptığım trabzanım var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişletip bu ipimi bırakıyorum. Bu şekilde. Sonra yeşil ipim, çiçek yaptım. İpimi aldım. Şöyle, hatta bu bir zincirimizi sökelim arkadaşlar. Büyük gelmiş. Şöyle bu şekilde bakın, ipimiz arkada. Bu zincir araya alacak şekilde zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen ikinci trabzana bakın, zinciri arkaya alacağım. Zinciri arkaya aldım, gri zincirimi. Trabzana, sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine, yeşil trabzanın tepesine trabzan. Bir altta 3 taneydi. Şimdi 4 oldu. Ortadakine 2 trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle sıradaki trabzana, bakın yeşil trabzana bu şekilde gri zincirimi arkaya alıp tepesine trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana trabzan, ortadakine 2 batıyoruz. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Tığıma doladım. Üçüncü trabzanın üzerine de bir tane trabzan. Burayı da 4'e tamamladık. Arada 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki yeşil trabzanın tepesine bu şekilde batarak trabzan. Gri zincirimi arkaya alıyorum. 1, sıradakine ikinciyi yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yere üçüncü trabzan. Tığıma doladım. Son trabzanın tepesine de bir trabzan yaptım. 4 oldu. 2 zincir. Evet, bu şekilde de bu sıramız devam ediyor. Karşıdaki trabzanın tepesine trabzan. Ortadakine 2 trabzan. Zinciri mutlaka arkaya alın. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Üçüncüye de bir trabzan. Arada 2 zincir. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Buradaki ilmeği öne alırsınız. İp arkada kalsın. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada şöyle bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Bu ipimi bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. Şöyle bakın, bir zincir çekmiştik. Şöyle bir zincir daha çekiyorum. Hatta bir zincir daha çekelim. Evet, 3 zincir oldu. Toplamda tığıma doladım. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine batarak şöyle önden yeşil ip zincirim arkada bir trabzan yapıyorum. Doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Evet, şöyle bakın, önden buradaki trabzanın tepesine giriyorum. Trabzan yapıyorum. İkisinin içinden geçtim. Üçüncü, yani diğerini çekerken de alttan girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde ikinciyi çekerken zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Şöyle ilmeğimi öne alayım, yeşil ilmeğimi. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıradan sonra çok kolay ilerleyecek. Böyle zor devam etmiyor. Tığıma doladım. Sıradaki bakın, gri trabzanın tepesine batıyorum. Yeşil zincirimi arkaya alıyorum. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği aldım. Bu ikisinin içinden geçiyorum.
Tığıma doladım, yine aynı yere girip trabzan yapıyorum. Doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Sıradaki gri trabzanın tepesine geçiyorum. Doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Doladım. Aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde. Arada 5 zincir. Evet, bu sıramda bu şekilde ilerliyor. Arada 5 zincir. Evet, sıranın sonuna kadar, şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 2 trabzanımı yaptıktan sonra 5 zincir çektim. İlk başladığım zincirin tepesine batıyorum. Şöyle ilmeği aldım, ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim, bu şekilde bırakıyorum. Yeşil ipimi aldım. Şöyle 1, 2, bakın şöyle tekrar göstereyim. O bir zincirimi sökmüşüm. 1, bu şekilde 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine yine gri ipim arkada olacak şekilde bir trabzan, aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Bu sefer ikinciye çift batıyoruz. Tığıma doladım, sıradakine bir, sıradakine bir trabzan. Yeşil trabzanlarım zincirle birlikte 5 oldu. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Karşı yeşil trabzanın tepesine geçiyorum. Gri zincirim arkada. Evet, şöyle sıradaki ikinci trabzanın tepesine bir trabzan. İkinci trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Yani ikinci trabzana 2 trabzan yaptım. Diğerlerine bir batıyorum. Sıradakine bir, sıradakine bir trabzan. Mutlaka gri ipimiz arkada olsun, sonra bunlara trabzan yapacağız arkadaşlar. Araya almayın. Evet, 5 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Karşı yeşil trabzanın tepesine geçiyorum. Gri zincirimi arkaya alıyorum. İlkine bir, ikincisine 2 trabzan, bir, aynı yere 2, üçüncüye bir, dördüncüye bir trabzan. Burada da 5 trabzanım oldu. 2 zincir, tığıma doladım. Karşı yeşil trabzanın tepesine trabzan. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Arada 2 zincir. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada yeşil ipimle bir sıra daha devam edeceğim. Tığıma doladım, hiç zincir çekmeden. Şöyle baştan sayarsak zincirle birlikte 1, 2, 3. trabzanın tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir doluyorum, 2 defa da çekiyorum. Yaprağın uç kısmını yapıyoruz. Tığıma bir doladım, aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Yani bir dolayıp 3 defa da çektim. Şimdi 2 doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Yani aynı trabzanın tepesine ilmeği aldım, doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim, doladım, 2 çektim. 2 doladık, 3 defa da çektik. Yani trabzanların boyunu uzattık. Şimdi artık kısaltacağız. Bir doladım, aynı yere giriyorum. İlmeği aldım, ilk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Bir dolayıp 3 defa da çektim. Tığıma bir doladım, aynı yuvaya giriyorum. 2 defa da çektiğim bir trabzan. Yine bir doladım, aynı yuvaya giriyorum. 2 defa da çektiğim bir trabzan. Toplamda 7 tane trabzan yaptık. 3, 6, 7 tane oldu.
Şöyle son trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Karşı ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ve tığıma doladım. Aynı işlemi yapacağım. Şöyle 3. trabzanın tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzandan sonra bir doladım. 3 defa da çektiğim bir trabzan daha yaptım. 2 doladım. Aynı yere giriyorum. 3 defa da çektiğim bir trabzan. Yani 2 2 2 çektim. Tığıma bir doladım. Aynı yuvaya girdim. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Bir doladım. 2 defa da çektiğim trabzan. Bir doladım. 2 defa da çektiğim trabzan. Toplamda 7 tane oldu. Son trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Karşı trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. 3. trabzanın tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Son trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Karşı trabzanın tepesine geçiyorum. Evet, aynı işlemleri uyguluyoruz. Hepsini tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Son yaprağımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim. İlk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişletip şöyle arkaya alayım ilmeğimi. Tersinden batıyorum. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Bakın bu şekilde. Burada bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet. Artık şeklini almaya başladı. Gri ipimle devam edeceğim. Şöyle ilmeğim arkada. Onu böyle bu şekilde öne alıyorum. Şöyle bir zincir, bakın yeşil zincirimi de araya aldım. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle sıradaki trabzan tepesine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Ya da aynı yere yapalım, ayrık durmasın. Aynı yere bir trabzan yaptım. Yine bakın gri yaparken yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bu şekilde giriyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra yeşil zincirin altından girip ilmeği alıp bu ikisinin içinden geçiyorum. Yani burada iki motifi birleştirmiş, yani birleştirmiş oluyoruz. Ayrık durmasın diye. 3 trabzan yaptık. Şimdi tığıma doladım. Şöyle yeşil yaprağımı öne doğru yatırıyorum. Arkada 5 zincir çekmiştim. Hani araya almayın demiştim. Bunun üzerine 5 tane trabzan bir dolayıp 2 defa da çektim. 1 2 3 4 ve 5. Sonra tığıma doladım. Bakın bu sefer yaprağımı bakın yatırdım. Şöyle gri trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, doladım. 2 çektim. Sonra yeşil zinciri altından girip ilmeği alıp diğer ikisinin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Gri trabzanımın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Sonra zincirin altından girip ilmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Burada 3 trabzan olması lazım. Sonuncuya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Tığıma doladım. Yaprağımı öne doğru yatırıyorum. Arkadaki 5 zincirime 5 zincir çektim, yuvaya diyelim.
Alttan girerek 5 tane trabzan. 1, 2, zincir hiç çekmiyoruz. 3, 4 ve 5. Tığıma doladım, yaprağımı yatırıyorum arkaya doğru. Bu aradaki 2 trabzanın ilkinin tepesine bir trabzan. Şu alttan girip ilmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. İkincisinin tepesine trabzan. Doladım. İkincisinin üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Yaprağımı öne doğru yatırıp arkadaki zincirin içine 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığıma doladım. Yaprağımı arkaya yatırıyorum. Aradaki 2 trabzanın ilkinin tepesine trabzan. İkincisinin tepesine 2 trabzan. 1, ve 2. Evet, bu şekilde. Tığıma doladım. Yaprağımı öne doğru yatırıp arkadaki 5 zincir yuvasına 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son bu yaprağın arkasında 5 tane trabzanımı yaptım. İlk başladığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir, hemen buraya sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Sıradakine sık iğne 2 oldu. Sıradaki trabzana sık iğne 3 oldu. Beraber sayalım ki doğru yaptığımızı anlayalım arkadaşlar. 3 oldu. Sıradaki bakın buraya trabzan tepesine sık iğne 4. Sıradakine sık iğne 5. Sıradakine sık iğne 6. Sıradakine sık iğne 7. Şimdi karşımda bakın burada 3 trabzan var. Onun öncesinde de 1 trabzan var. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Buralara köşe oluşturacağız. Buraya şöyle, şuraya, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şuraya mıydı? Evet, şuraya olacak. Çakma sık iğne yaptıktan sonra tığıma doladım. Sıradaki bakın 3 trabzan var. İlkinin tepesine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan, ortadakine 2 trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Aynı yere, yani ortadakine bir dolayıp 2 defa da çektiğim bir trabzan daha yap. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bakın, ortadaki trabzana bir trabzan, aynı yere ikinci trabzan. Burası köşe olmuş oldu. 2 sağda, 2 solda. Ortada da 2 zincirim var. Burada yaptığım işlemin aynısını bu tarafa uygulayacağım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Şöyle bunun arkasındaki ilk trabzanın tepesine şuraya arkadaşlar. Bakın buraya. Hemen şuraya batıyorum. Çakma sık iğne batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektim. Sıradakine sık iğne. Sık iğnelerimizi sayalım. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1. Sıradakine 2. Sıradakine 3. 11 tane olması lazım. 4. 5. Sıradakine 6. Sıradakine 7.'yi yaptım. Şöyle bakın. Sıradakine 8. Sıradakine 9. 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra tığıma doladım. Neredeyim? Bakın 3 trabzan var. Karşında bir öncesinde de 1 trabzanım var. Öncesindeki trabzana batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım. Bu 3 trabzanın ilkine 1 trabzan, bir dolayıp 2 defa da çektim. Tığıma doladım. Ortadakine 2 trabzan yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Burası da köşe olacak. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum.
1 2. Evet, tığıma doladım, sıradakine trabzan. Tığıma doladım, sıradakine bakın buraya, hemen buraya. Çakma sık iğne batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim, çakma sık iğne. 11 tane sık iğne olması lazım. Her birine bir batıyoruz. 1 2 3 4 5 şöyle batamadım. 6 7 bakın şuraya. 8 9 10 ve 11. 11 tane yaptık. Karşımızda ne var? 3 trabzan, öncesinde 1 trabzan var. Öncesindekine doluyorum. Girip dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Burada köşe olacak. Sıradakine 1 trabzan. Tığıma doladım. Ortadakine 2 trabzan. 1. Aynı yere 2. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya, aynı trabzana 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine bakın buraya. Şöyle bir görüntü var. Bu bir de trabzan. Çakma sık iğne. Sonra 11 tane sık iğne. 1. Her birine bir batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tığıma doldu. Neredeyim? Bakın 3 trabzan var. Öncesinde 1 trabzan var. Öncesindeki trabzana çakma sık iğne. Sıradakine trabzan. Tığımı doladım. Ortadakine 2 trabzan. 1 2 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Tığımı doladım. Sıradakine trabzan. Tığımı doladım. Sıradakine bakın şuraya çakma sık iğne. Ve sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. İlk yaptığım zincirin tepesine, sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, beraber bu sırayı da tamamladık. Böyle. Şimdi bir sıra daha gideceğiz. Hemen bir zincir çekiyorum. Aynı yere tığıma dolayıp çakma sık iğne yapacağım. Bu 3 tane trabzanın üzerindeyiz. İlkine çakma sık iğne 1. Şuralar tepede kare olsun diye arkadaşlar bakın. Ortalar yukarıda duruyor. Oralara çakma sık iğne yapacağız. Diğerlerini trabzan. Çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradakine çakma sık iğne dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Çakma sık iğne. Diğerlerine trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 trabzan yaptıktan sonra karşına zincir var. Doladım. Zincir yuvasına 2 trabzan, 1 2 köşe yapıyoruz. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Sonra yine trabzan yaparak devam ediyorum. Ta ki bakın şuradaki 2 yaprak arasındaki 3 sık iğneye gelene kadar. Trabzan yaparak ilerleyelim. Sayarsak da 3 4 olmuş. 5 6 7 8 9 10. Evet, 11.'ye çakma sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın, trabzanın üzerindeki sık iğne, çakma sık iğne dolayıp tek seferde çekiyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum.
3 tane çakma sık iğne. Sonra trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Kare şeklini alsın diye. Köşelere gelince şöyle bunu da göstereyim. Trabzanların boyunu köşeye gelince uzatırsınız arkadaşlar. Evet, zincir yuvama geldim. Yani köşeye geldim. 2 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. 1 2. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Buradaki 3 sık iğneyi görünce iki yaprak arasındaki onlara çakma sık iğne yapıyorum. Böyle bu şekilde kare şeklini vermiş olduk. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Yani sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim bakın. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Burada ilmeğimi alta alacağım, arkaya alacağım. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle arkası da bu şekilde oldu. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış boyutunu büyütebilirsiniz. Bir sıra sık iğne de yapabilirsiniz. Evet, motifimiz çok hoş, çok güzel oldu. Evet. Diğer parçaları da aynı şekilde örersiniz arkadaşlar. Kaç motif olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ben 4 motiften oluşturacağım. Şöyle diğerlerini de ördüm. Şöyle bakın, burada pembe çiçekli, mavi ve kırmızı. Evet. Şöyle kırmızıyla yeşili birleştirmeyi düşünüyorum. Maviyle de pembe birleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Evet, gri ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. İpimi de bakın birazcık uzun bıraktım. Onu saklarım diye. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tığımı çıkardım. İki parçayı şöyle şu şekilde tutuyorum. Ve burada şöyle iki zincir çekmiştik. Sağa doğru bakın. Sağa doğru olan zincire batıyorum. Bundan da şöyle sola doğru olan zincire batıyorum. Şöyle. Bu şekilde batıyorum. İki parçayı birlikte battım. İlmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde geçtim. Sonra bakın ilmeğimi biraz genişlettim. Sağ taraftaki trabzanın ön telini alacak şekilde giriyorum. Şöyle. Sol taraftaki motifimin sıradaki trabzanına üstteki tel alacak şekilde giriyorum. İlmeği aldım. Bu iki tel arasından geçiyorum. İlmeğimi hafif genişletiyorum. Hem sağ yukarıdaki teli alıyorum. Sol taraftan da yukarıdaki teli alıyorum. İkisine batarak ilmeği geçirdim. Bu şekilde. Telefon çaldı, kusuruma bakmayın. Evet bakın, ilmeğimi genişlettim. Sağ taraf yukarıdaki telini alıyorum. Sol taraf yukarıdaki telin aşağıya doğru batıyorum. Doladığım iki ilmeği içinden geçiyorum. İpimi aşağıda gördüğünüz gibi. Hem sağ teli alıyorum hem sol teli. İpimi de aşağıda alıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Bu şekilde karşılıklı zaten denk geliyor. Görüntüsü de bu. Gayet güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde birleştirme. Böyle hem sağ teli yukarıdaki teli hem soldaki teli aşağıya doğru batıp ilmeğimi alıp ilmeklerin içinden geçiriyorum. Böyle. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde. Görüntüsü böyle olacak. Evet. Şöyle sıranın sonuna, şuraya kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim, bakın sıranın sonuna geldim. Sol olarak bakın iki zincir çekmiştik yine. Buradaki ilk zincirin telini alıyorum. Bu taraftaki de ilk zincirin telini alıyorum. Doladım. 3 ilmeği içinden geçtim. Bu şekilde.
Evet, iki parçamızı birleştirdik. Şimdi etrafında aynı renkle gideceğim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. Şöyle ayrık durduysa bir tane daha trabzan yapılabilir. Ama yapmayacağım, ben diğer parçayı da hazırladığım için. Dilerseniz ayrık durduysa yapabilirsiniz ama kenarları öldükçe sıkıştırır arkadaşlar. Sorun olmaz gibi duruyor. Ben şöyle bakın diğer parçayı birleştirdim. Gri ile gittim. Bir de mor renkle gittim arkadaşlar. Evet, her birine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Şöyle köşeye kadar gelelim. Köşeyi göstereceğim. Aslında buradaki gibi olacak. Bir alt sıradaki gibi olacak ama yine de göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi köşeye kadar geldim. Köşe zincirindeyim. Öncesinde ne yapıyoruz? 2 trabzan köşemize. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Köşeler bu şekilde olacak. Bu şekilde. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde her birine bir batarak devam edeceğiz. Köşemizi yapacağız. Buraya gelince arkadaşlar her bir trabzana bir batacağız, geleceğiz. Zincir yuvasına gelince 2 trabzan. Bu ortaya batarak bir trabzan, zincir yuvasına 2 trabzan. Sonra trabzanın her birine bir batarak devam edeceğiz. Burada da aynı şurada yaptığımız gibi yani. Bu şekilde sıranın sonuna, yani başladığımız yere kadar, buraya kadar gelelim. Gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Şöyle son olarak bakın buradaki zincir yuvasına 2 trabzanımı yaptım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Burada diğer rengimi alıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Bu ilmeği içinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bir sırada bu rengimle gideceğim arkadaşlar. Şöyle arkadan bu iki ipi birbirine bağlayalım. Fazlasını kesiyorum. Evet. Şöyle 3 zincir çekmiştim. Her bir trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, köşeler yine aynı olacak. Trabzanlarımızda her birine bir batacağız. Yine sırayı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi etrafını mor rengimle tamamladım. En son ne yaptım? İlk yaptığım zincirin tepesine battım. Bir zincir çektim. İpimi biraz fazla bırakıp kestim arkadaşlar. Fazlasını arkaya sakladım. Sonrasında da bir ılık ütü yaptım arkadaşlar. Böyle düzgün tam şeklini alsın diye ılık ütü yaptım. Siz de ütüleyebilirsiniz. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Bunu tersi bana bakacak şekilde şöyle yere seriyorum. Diğer parçayı da aldım. Bunun üstüne yerleştiriyorum. Şöyle. Ağız kısmı neresini olmasını istiyorsanız arkadaşlar. Ağız kısmını, yani fermuar dikeceğimiz kısmın neresini olmasını istiyorsanız orayı şöyle yukarıya çevirin. Ben burası olsun istiyorum. Fark etmez. Etrafını da krem ipimle sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Evet, şöyle iki parçayı tutuyorum. Bu sefer farklı şekilde bakın. Burada köşede iki zincirimiz var. Sağa doğru olan zincirin bakın ortadan girip aşağıya doğru batıyorum. Bu sefer iç tellerini alacağız. Diğer parçanın da köşeden sağa doğru olan zincir bakın. Ortadan batıp aşağıya doğru girdim. İlmeğimi aldım. Bu ikisinin içinden geçiriyorum. Yine ipim aşağıda. Sıradaki zincire batıyorum. Ortadan aşağıya doğru. Bu taraftan da sıradaki zincirin ortadan aşağıya doğru battım. İpimi aşağıya da ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğin içinden geçiyorum.
ilmeğimi hafif genişlettim. Sağa doğru bakın. Alttaki teli alacak şekilde batıyorum. Sıradaki trabzanın. Buradan da yine trabzanın alttaki telini alacak şekilde batıyorum. İlmeği aldım. Bu 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, hatta buraya ikinci batışımmış galiba. Yok, hayır, tamam. Şöyle batayım. Genişledi ilmeği. Şöyle geçiyorum. Sağ taraftan bakın ilmeği biraz genişlettim. Alttaki telini alıyorum. Ortadan aşağıya doğru batıyorum. Buradan da trabzanın ortadan aşağıya doğru batıyorum. İlmeği aldım. İlmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde yapalım, yoksa çirkin durur arkadaşlar. Böyle ortadan aşağıya doğru iki parçaya bir batıyorum. Sonra ilmeğimi alıp bu 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Sağ taraftan aldım. Sol taraftan aldım ve dolayıp bu 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle duracak. Bakın bu şekilde duracak. Evet. Bu kenarını yaparken arkadaşlar 40 defa kapı çaldı. O yüzden size 10 defa göstermişimdir. Geri tekrar güzel başlayın diye tekrar sildim, tekrar başladım. Böyle tekrar kapı çaldı. O şekilde oldu. Böyle aksilikler oluyor. Ama sorun yok. Evet, ne yapıyorduk? Ortadan aşağıya doğru batıyoruz. Buna da ortadan aşağıya doğru batıyorum. İlmeği aldım, ilmeklerin içinden geçtim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bilirsiniz burayı birleştirdiğimiz gibi, ama iç telleri alarak yapacağız. Köşeyi de gösterdim. Zaten buradan köşeden başladık. Şöyle etrafını yapalım. Buraya kadar gelelim. Sonra ayrıyeten bu iki parçanın da etrafını gideceğiz. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi ağız kısmına kadar geldim. Burada şöyle sadece ön parçaya yaparak ilerleyeceğim. Şöyle sıradakine batıyorum. Yine ortadan aşağıya doğru batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Böyle ortadan aşağıya doğru batıyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, böyle devam edeceğiz. Buraya geleceğiz. Buradan öbür tarafı da aynı şekilde yapacağız. Yine burada başladığımız yere kadar geleceğiz. Evet, tamamen ağız kısmını, etrafını yapalım. Evet, şöyle göstereyim, bakın. Gayet muntazam durdu. Ağız kısmının sonuna geldim. Şöyle burada bitirmeden önce arkadaşlar, bakın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Sıradaki şöyle hemen karşıda bakın tığımı buradan çıkartacağım. Şöyle alttan tığımı batırdım yukarıya doğru, bu ilmeği buradan aşağıya çekeceğim ki güzel dursun. Şöyle içeriden şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet, ipimizi içeriye saklayalım. Şöyle biraz ilerletip bir zincir çekiyorum ki yukarıya çıkmasın geri. Fazlasını kesiyorum. Evet. Bu aşamayı da tamamladık. Çok tatlı olacak. Evet, şimdi sapını yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle kenara alayım. Sapı için mor rengimi kullanacağım. Şöyle biraz ipinizi uzun bırakın arkadaşlar. Bu iple sabitleriz. Şöyle uzun bırakıp bu şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Pardon, 2 zincir çekiyorum. Çok özür dilerim. 2 zincir çektim. Şöyle ilk zincire başına dolamadan batıyorum. Biraz elimi geniş tutuyorum. Başına dolamadan battım. Şöyle bakın bu şekilde çeviriyorum. Böyle çevirdim. Şuradaki teli alarak, bakın buradaki teli alarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım ama elimi sıkı tutmuyorum. Böyle sık iğnemi yaptım. Sonra yine şu şekilde tutuyorum. Sola doğru yatırıyorum. Buradaki iki teli alarak sık iğne yapıyorum. Batarak sık iğne yapıyorum. Böyle elimi biraz geniş tutuyorum. Tekrar şöyle sola doğru çeviriyorum. Bu iki tele
batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Bu iki teli alacak şekilde sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. İki teli alacak şekilde sık iğne. Çeviriyorum. Buradaki iki tele sık iğne yapıyorum. İki tarafı da aynı görüntüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevirerek ördüğümüz için. Böyle. Çevirdim. İki teli alacak şekilde sık iğne yapıyorum. Böyle bu şekilde yapalım arkadaşlar. Boyutunu benimki ne kadar olacak size santim olarak da vereceğim. Şöyle çeviriyorum. Sık iğne yapıyorum. Gayet sağlam oluyor. Görüntüsü de gördüğünüz gibi çok hoş. Çok hoş. Evet. Evet, şöyle bakın bu kadar ördüm. Santim olarak vereceğim. Şöyle esmiyor zaten. Çok da büyük örmeye gerek yok. Santim olarak şöyle bir 30 santim. Tam 30 santim örmüşüm arkadaşlar. 30 santim ördüm. Şöyle ipimi yine biraz uzun bırakıp kesiyorum. Son ilmeğin içinden ipimi geçirdim. Şöyle bakarsınız arkadaşlar. Şöyle katlarsınız zaten. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şöyle eliniz geçecek şekilde biraz da fazla olsun. Şöyle. Evet. Şöyle. Şu kısma şöyle içeriden dikeceğiz arkadaşlar. Ya da tığla sabitleyeceğiz. Şöyle. Bu şekilde içeriden ben tığla sabitleyeceğim arkadaşlar. Tığla sabitleyeceğim. Siz dikebilirsiniz. Böyle iki parçayı buraya sabitleyelim. Şöyle köşeye. Ben de sabitleyip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi dikimini de tamamladım. İçine arkadaşlar fermuarlı astar diktirebilirsiniz ya da sırf sadece fermuar da diktirebilirsiniz, dikebilirsiniz. Size kalmış. Bence astar olması daha iyi olur arkadaşlar. Daha güzel durur, hazır gibi. Böyle. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel olduğu, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şöyle belki sonunda izleyen olur. Santim olarak da vermek istiyorum arkadaşlar. Söylemeyi unuttum, kusuruma bakmayın. Şöyle 24 santim diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 santim. Eni boy ise şöyle 13 santim arkadaşlar. 13 santim olmuş. Gayet ideal diye düşünüyorum. Dileyenler 4 çiçekte yapabilir ama çok büyük olur. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Etrafını bir iki tur daha gidebilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle. İnşallah dediğim gibi anlatımdan memnun kaldınız. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.